Merhaba, History Medya'nın yeni bir videosunda tekrar birlikteyiz. Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen hafta Türkiye'nin İngiltere ve İspanya ile Eurofighter satın almak için görüşmelerde bulunduğunu, ancak Almanya'nın bu fikre karşı çıktığını söylemişti. Türkiye'nin ABD'den F-16 jeti satın alma planının sonuçsuz kalabileceği ihtimali üzerine 40 adet Eurofighter satın almak üzere Avrupa ülkeleriyle görüşmelere başladığı bildirildi. Türk Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Eurofighter'ın en gelişmiş versiyonunu satın almak istediğini söyledi. Türkiye, Ekim 2021'de 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Joe Biden yönetimi 20 milyar dolarlık satışı sözde desteklerken ABD Kongresi oyalama taktikleri uyguluyordu. Türk Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklara ihtiyacı var. İlk tercihimiz tabii ki F-16'lar, ancak uzayan bu süreçte olumlu yanıt alamama ihtimalimiz de göz önüne alındığında Eurofighter F-16'lara en uygun alternatif dendi. Ve İngiliz yetkililerin Almanya'yı itirazlarından geri adım atmaya, ikna etmeye yardımcı olabileceklerini söylüyor sözleri eklendi. Peki ama bu inanılmaz uçak Eurofighter tam olarak nedir ve nasıl ortaya çıktı? Eurofighter'ı diğer uçaklardan ayıran özellikleri neler? Gelin Eurofighter'ın geçmişine, bugününe ve öngörülen geleceğine bir göz atarken bu soruların da cevabını birlikte arayalım. Her türlü görev için tek bir uçak. Bu dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından birinin son derece kullanışlı sloganıdır. Eurofighter aynı anda havadan havaya ve havadan karaya hedefleri vurma yetenekleri olan dünyanın en gelişmiş değişken rollü bir savaş uçağıdır. Ve dünyanın çeşitli bölgelerinde değişik iklim koşullarında yüksek başarı göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Libya, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda görev yaparak da kendisini kanıtlamıştır. Eurofighter hikayesinin kökleri British Aerospace ve Alman Messerschmitt Bölkow Bloom'un Avrupa'nın savaş uçağı olarak bilinen ortak bir savaş uçağı programı için kendi hükümetlerine lobi yapmaya başladığı 1979 yılına kadar uzanıyor. Bu iki şirket aynı yılın ilerleyen aylarında Fransız Dassault şirketinin de katılmasıyla üçlü bir yapıya dönüştü. Eurofighter ismi de ilk kez bu dönemde kullanılmaya başlandı. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin getirdiği Alman mali istikrarsızlığı, tasarım ve üretim konusundaki genel anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere sayısız sorun nedeniyle Dassault projenin yaratıcı kontrolünü talep etti. Daha sonra yaşanan çeşitli siyasi, ekonomik ve liderlik çekişmeleri sonucunda Fransa Eurofighter projesinden çekilerek benzer bir proje olan kendi Rafale uçağını yapmaya yöneldi. Son prototipin ilk uçuşundan neredeyse 3 yıl sonra 22 Aralık 1997'de konsorsiyuma dahil olan 4 ülkenin yani Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya'nın savunma bakanları nihayet Eurofighter'ın üretiminin önünü açacak olan sözleşmeyi imzaladılar. 6 yıl sonra 13 Şubat 2003'te seri üretimin ilk Eurofighter uçağı Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Manching'den havalandı ve hemen ertesi gün İngiltere ve İtalya kendi ilk uçuşlarını gerçekleştirdiler. Eurofighter çağı artık başlamıştı. Üretici ülkelerde şu anda 620 Eurofighter savaş uçağı görev yapıyor.
Eurofighter başlangıçta bir hava üstünlüğü avcı uçağı olarak tasarlanmıştı. O zamanlar Varşova Paktı ve Soğuk Savaş'ın yarattığı tehdit çok büyüktü. Ancak bu tehdit Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortadan kalkınca bazı düzenlemeler yapıldı ve çok rollü klasik bir savaş uçağı geliştirildi. Eurofighter süpersonik hızda bile son derece yüksek bir manevra kabiliyetine sahiptir ve çifte motorunun itme gücü uçağın ağırlığına oranla oldukça yüksektir. EJ-200 motorları MTU, Rolls-Royce, Avio Aero ve ITP Aero'dan oluşan uluslararası bir konsorsiyum olan Eurojet Turbo GmbH tarafından geliştirilmiştir. Bu motorların her biri art yakıcı kullanmadan 13.500 libre, art yakıcılar açıkken 20.000 libre itme gücü üretebilmektedir. Bu da Eurofighter pilotuna aynı anda birkaç düşman uçağıyla savaşabilme ve stratejik yer hedeflerini de etkisiz hale getirebilme gibi büyük bir avantaj sağlıyor. Bu olağanüstü güç Eurofighter'a saatte 2500 kilometre ya da ses hızının yaklaşık 2 katı bir azami hız kazandırmaktadır. İlginç bir şekilde bu motorlar tasarlanırken aslında sadece yüksek hız düşünülmemişti. Tamamen birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilen 15 modülden oluşan bir teknik sayesinde bu motorların diğer uçak motorlarına göre bakımının daha kolay yapılması ve tamir edilmesi sağlanıyor. Ayrıca entegre kontrol ve kullanma ömrünü izleme özellikleri, arıza teşhisi ve gelecekteki olası sorunların tespitini de en aza indiriyor. Esasen bir hayalet uçak olarak tasarlanmamış olsa da Eurofighter daha az radar izi vermesi için tasarlanmış çeşitli özelliklere sahip. Diğer 4. nesil uçaklara oranla Eurofighter düşük bir radar profili ve güçlü bir gövde yapısı sağlamak üzere gelişmiş kompozit malzemelerle inşa edilmiştir. Uçağın yüzeyinin sadece %15'i metalden oluştuğu için radar tabanlı sistemlerden gizlilik ve koruma sağlıyor. En son modeller ayrıca bir dizi elektronik karşı önlem kullanan radar görüntüsünü dijital olarak gizlemesine veya düşman radar operatörlerini şaşırtmak için radar parazitleri oluşturmasına olanak tanıyan modern savunma yardımı alt sistemiyle donatılmıştır. Tüm bunların yanı sıra belki de Eurofighter'ın en etkileyici olan kendi sensör yetenekleridir. Kızılötesi arama ve takip sistemi sayesinde pasif sensörler kullanarak birden fazla düşman uçağını hem takip etme hem de hedefe kilitlenme yeteneğine sahiptir. Bu sensörler rakip uçakların sıcaklık izlerine kilitlenmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle de Eurofighter'ın konumunu ele verebilecek herhangi bir tespit edilebilir enerji yaymazlar. Eurofighter Typhoon'un mevcut versiyonu hem havadan karaya hem de havadan havaya görevler için yapılandırılmıştır. Göreve bağlı olarak Eurofighter farklı türde mühimmatla donatılabilir. Uçağın altında her bir kanadın altında 4 ve gövdenin altında 5 olmak üzere 13 mühimmat yükleme noktası bulunmaktadır. Silah sisteminin neye benzediğini burada görebiliriz. İlk olarak kısa mesafe füzeleri var. Bunlar kısa menzilli hava muharebeleri için tasarlanmıştır. Daha sonra bombalar var. Bunlar serbest düşüş bombaları. Yani kendi itili güçleri yok. Ama yine de akıllı silahlar. Çünkü hedeflerini radar ya da lazer aracılığıyla çok hassas bir şekilde vuruyorlar. Burada da 2000 litrelik ek yakıt depoları var. Bunlar doğal olarak Eurofighter'ın menzilini muazzam ölçüde arttırıyor. Ve son olarak uzun mesafe füzeleri var. Yani düşman daha görünmeden çok önce ateşleniyorlar. Eurofighter ayrıca yeni geliştirilen ve dünyanın en modern havadan havaya füzesi olan Meteor füzesiyle de donatılabiliyor.
Meteor saatte 5000 kilometreye kadar varan bir hıza ve 200 kilometrelik bir menzile sahip. Bu pilotun düşman uçağı daha görüş alanına görünmeden önce silahı ateşleyebileceği anlamına geliyor. Ayrıca meteorun uçuş sırasında neredeyse hiç hız kaybetmediği ve düşmana çarpmadan hemen önce yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu da unutulmamalıdır. Bu da düşman pilotun füzeden kaçmasının çok zor olduğu anlamına gelir. Meteor ile donatılmış Eurofighter, dünyanın en modern ve güçlü hava silah sistemlerinden biridir. Meteor'un bir başka kabiliyeti özellikle dikkat çekicidir. Füze diğer uçaklarla ağ bağlantısı kurarak başka bir savaş uçağının füzeyi yeni bir hedefe yönlendirebilmesine imkan sağlamakta. Bu uçağın illaki başka bir Eurofighter olması gerekmiyor. Bu görev örneğin bir AWACS keşif uçağı tarafından yerine getirilebilir. Bu özellik Eurofighter pilotu için hayati bir önem taşımakta. Çünkü düşman füze salvoları uçağını vurmadan önce daha hızlı bir şekilde geri dönebilir. Bu da elbette Eurofighter pilotunun hayatta kalma olasılığını büyük ölçüde artırır. Litvanya, Kaunas Hava Savunma Komutanlığı, radar sistemleri tanımlanamayan bir uçağı tespit ediyor ve hemen bir alarm veriliyor. Eurofighter'lar mevcut NATO göreviyle Letonya, Estonya ve Litvanya ülkelerini kapsayan Baltık bölgesindeki hava sahasının güvenliğinden sorumludur. Düşman uçakları NATO hava sahasına aşırı derecede yaklaşırsa onlara çok hızlı bir şekilde bölge dışına çıkana kadar eşlik edilir. NATO gerekliliklerine göre 2 Eurofighter'ın 15 dakika içinde havada olması gerekiyor. Rusların NATO sınırlarını test etmek amacıyla Rus uçaklarının çoğu zaman NATO hava sahasına çok yaklaştığını ve Eurofighter'ın da bir avcı önleme uçağı olarak konuşlandırıldığını bilmek gerekir. Rus uçaklarına daha sonra Kuzey Denizi üzerinden ya da Atlantik üzerinden Rusya sınırlarına kadar eşlik edilir. 2022 yılında toplam 570 alarm sortisi oldu. Bu sayı bir önceki yılın yaklaşık 2 katıdır. Eurofighter gelecekte de özellikle Meteor füzesiyle silahlandırıldığında neredeyse rakipsiz bir uçak olmaya devam edecektir. Bununla birlikte birçok NATO hava kuvvetlerinin gelecekte Amerikan F-35 savaş uçaklarını da envanterlerine katmaları beklenmekte. Eurofighter Typhoon'u şu anda üretici ülkelerin dışında 5 ülke daha kullanmakta. Bunlar Avusturya, Kuveyt, Oman, Katar ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri. Eurofighter kuşkusuz inanılmaz bir uçak olduğu kadar aynı zamanda inanılmaz bir maliyeti de var. Yaklaşık 90 milyon euro birim satış fiyatına ek olarak işletme maliyetleri de astronomik. Bu uçaklardan birini çalışır halde tutmanın maliyetini hesapladık. Jet yakıtı fiyatlarını, teknisyen maaşlarını, pilot maaşlarını, hava trafik kontrolörlerini ve her şeyi hesaba kattık. Bulduğumuz rakam saatte yaklaşık 120.000 euroydu. Maliyeti ne olursa olsun Eurofighter yakın bir gelecekte tarihe karışacak gibi görünmüyor. Çok yönlü ciddi bir rakibinin olmaması ve sürekli olarak hem donanım hem de yazılım güncellemelerine tabi tutulması nedeniyle Eurofighter'ın en az 2040 yılına kadar ve muhtemelen daha da ötesine kadar faaliyette kalacağı tahmin ediliyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Gelecekteki videolarımızı kaçırmamak ve şimdiye kadar yayınlamış olduğumuz diğer videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda, başka bir konuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.